Kalbim, lütfen dayanmaya devam et. Doğu Türkistan'da toplama kamplarındaki tutsak bir Uygur'un hücre duvarına kazıdığı bir yazı. Evet, anlaşılacağı üzere bugün sizlere Asya'nın kalbindeki acımasız bir trajediyi, Sincanlı olduklarına inandırılmaya zorlanan Doğu Türkistan'ın dramını anlatacağım. Bilir misin kardeş, Türk illerinde, havada yıldızlar, dağda kar üşür. Tutsak soydaşların türkülerinde, 4 mevsim ötede bir bahar üşür. Şiirde de ifade edildiği gibi Doğu Türkistan'da Türk halkı kendi yurdunda tutsak. Orada bahar sadece doğanın değil, insanın da özgürlüğüne hasret kalmış. Bu sessiz çığlıkları duyurmak tarihe karşı bir sorumluluğumuzdur. Bu yolda bizimle beraber adımlamak için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Asya'nın kalbindeki Doğu Türkistan sadece haritada bir isim mi yoksa özgürlüğü için yüzyıllardır yankılanan bir çığlık mı? Gelin bu tutsak coğrafyayı yakından tanıyalım. Türkiye'nin 2 katı büyüklüğündeki Doğu Türkistan 1,82 milyon kilometre karelik bir alana yayılıyor. Bu geniş toprakların 1/3'ü dünyanın en büyük ikinci çölü olan Taklamakan Çölü ile kaplı. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Tibet, Çin, Moğolistan ve Rusya ile komşu olan bu bölgenin en önemli su kaynağı ise Tarım Nehri. Tanrı Dağları ve Altay Dağları da Doğu Türkistan'ın eşsiz coğrafyasını oluşturuyor. Tanrı Dağları bölgeyi kuzeyde Cungarya Havzası ve güneyde Tarım Havzası olmak üzere ikiye ayırır. Uygur Türklerinin %75'i Tarım Havzası'nda yaşıyor. Bölgenin başkenti Urumçi'dir ve nüfusu yaklaşık 35 milyon. Uygur Türkleri başta olmak üzere Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler ve Han Çinlileri gibi farklı etnik gruplar burada yaşıyor. Tarih boyunca Turfan ve Altışehir gibi isimlerle anılan Doğu Türkistan, Kaşgar, Yarkent, Hotan, Kuça, Aksu ve Urumç gibi önemli şehirlerle biliniyor. Dilleri Altay dilleri ailesine mensup Uygurca dili, Türki diller sınıfına bağlı olup Çağatay lehçesine mensup. Büyük bir bölümü Müslüman olan Doğu Türkistan'da genel olarak Hanefi mezhebi yaygın. 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944'te ise Doğu Türkistan Cumhuriyeti döneminde kabul edilen mavi zemin üzerine beyaz ay yıldızlı gök bayrak özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olarak dalgalandı. Gök rengi özgürlüğü, yıldız ise bu toprakların gerçek sahipleri olan Doğu Türkistanlıları temsil ediyor. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Doğu Türkistan, bu doğal hazineler nedeniyle bölgesel güçlerin hedefi olmaya devam ediyor. Çin'in eski başbakanlarından Zhou Enlai'nin burayı hazineler diyarı olarak adlandırması bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Bölgede keşfedilen 162 farklı maden rezervi yalnızca zenginlik değil, aynı zamanda kanlı bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Doğu Türkistan'daki kömür rezervlerinin büyüklüğü 2 trilyon tonu aşıyor. Altay Dağları ve Cungar Havzası'nda keşfedilen devasa altın yatakları dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alıyor. Ayrıca 100'ün üzerinde Tuz Gölü'nde Çin'in 200 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek miktarda tuz bulunuyor. En dikkat çekici detaylardan biri bölgedeki uranyum rezervlerinin büyüklüğü, toplam 12 trilyon ton. Ancak bu zenginlik bölge halkı için refah değil, sömürü getirdi. Gayri insani koşullarda zorla çalıştırılan Doğu Türkistanlılar köle muamelesi görmeye devam ediyor. Doğu Türkistan aynı zamanda dünya çapında dikkat çeken petrol rezervlerine sahip. Çinli yetkililer Tarım Havzası'ndaki petrol yataklarının İran ve Irak'ın toplam rezervlerinden 10 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. 1909'da bölgeye giren Rusya modern kazı ekipmanları getirerek petrol çıkarmaya başladı. Sovyetler Birliği ve Çin 1950'de Çin-Sovyet karma şirketini kurarak petrol ve gaz üretiminde ortak hareket etti. Tarım ve hayvancılıkta da Doğu Türkistan hayati bir role sahip. Bölgedeki otlak ve meralar 50 milyon hektara ulaşıyor ve Çin'in tarımsal ihtiyaçlarını karşılıyor. Pamuk üretiminde dünyanın önde gelen bölgelerinden biri olan bu topraklar Çin'in tekstil endüstrisi için büyük bir kaynak. 900 çeşit meyve yetişen Doğu Türkistan'ın Hami kavunu, Turfan üzümü ve Korla armutu dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Ancak bu zenginliğin gerçek sahipleri olan Doğu Türkistanlılar kendi topraklarının nimetlerinden faydalanamıyor. Bu bölgenin jeopolitik önemi oldukça çarpıcı. Türkistan'ın tam kalbinde, Çin'in ise batı sınırında yer alan Doğu Türkistan, Çin'in batıya açılan kapısı konumunda. Bu stratejik konum yalnızca Çin'in bölgesel hakimiyeti açısından değil, aynı zamanda Asya'nın ticaret yolları ve enerji geçiş hatları üzerinde bir kilit noktası olması nedeniyle de büyük bir değer taşıyor. Çin'in batısı harika bir yerdir. Burası denizlere uzak, Asya'nın kalbine doğru sokulan demir mızrak gibi. Mükemmel ortama sahip bu özel coğrafya zaten Orta Asya'nın bir parçasıdır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Petro'nun geçmişte kontrol etmek istediği Orta Asya koridorunun bir bölümü işte burasıdır. Bu yazı Çin için hayati bir öneme sahip ve Çin Savunma Üniversitesi'nde ders olarak okutuluyor. Çin politikasına göre Doğu Türkistan'ı elden vermek, Çin'i terk etmek anlamına geliyor. Çin Doğu Türkistan'ı kontrol etmekle Moğolistan'ı güvence altına alıyor. Moğolistan'ı koruyarak Pekin'in güvenliğini sağlıyor. Doğu Türkistan Çin'in sadece coğrafi açıdan önemli bir tampon bölgesi değil, aynı zamanda enerji güvenliği açısından kritik bir merkez. Bölge zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla Orta Asya ve Orta Doğu'daki enerji kaynaklarını Çin'in iç bölgelerine taşıyabilecek en elverişli karayolu bağlantılarını sunuyor. Bu Çin'in geleneksel deniz ticaret rotalarına bağımlılığını azaltarak Malakka Boğazı'ndan kaçınmasını sağlıyor. Avrasya'nın merkezi konumundaki Doğu Türkistan, yeni Avrasya Kıtasal Köprüsü olarak Çin'i Orta Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir geçiş noktası. Çin, Batı Bölge Teorisi adı altında bu stratejik coğrafyada siyasi ve askeri etkisini genişletiyor ve Doğu Türkistan'ı kontrol altında tutarak Uygurlara yönelik soykırım uyguluyor. Hakan Fidan'ın Doğu Türkistan ziyareti sırasında taktığı gök bayrak desenli mavi kravat, Uygurlara duyulan desteğin güçlü bir sembolüydü. Bu sembol ziyaretin yalnızca diplomatik bir temas olmadığını, aynı zamanda derin bir dayanışma mesajı içerdiğini de gösteriyordu. Urumçi ve Kaşgar içimde hep ukde olarak kalmıştı ifadelerini paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu Türkistan ziyaretiyle bu özlemini gerçeğe dönüştürdü. Ziyareti sırasında Kaşgar ve Urumçi'yi Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri olarak nitelendiren Fidan, bu şehirlerin Çin ile Türk dünyası arasında bir köprü rolü üstlendiğini vurguladı. Ancak bu ifadeler derin diplomatik mesajlar taşıyordu. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den Doğu Türkistan'a gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekti. Hakan Fidan'ın burada yaptığı temaslar ve ziyaret ettiği mekanlar Türk dünyası açısından sembolik bir anlam taşıyordu. Kaşgar'da Yusuf Has Hacib'in ve Kaşgarlı Mahmut'un mezarlarını, Urumçi'de ise Nenhan Camii'ni ziyaret ederek dua eden Fidan, Kutatku Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'e dua okuyarak Türk İslam tarihine duyduğu saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Hakan Fidan, 2009 yılında yaşanan 5 Temmuz Urumçi katliamında büyük kayıpların verildiği Uluslararası Büyük Pazarı da ziyaret etti. Bu ziyaret Uygur Türkleri için tarihi bir önem taşıyan bu mekanda onların acılarını paylaşma ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi. Hakan Fidan'ın 80 yaşındaki Uygur Türk'ü Emine teyze ile yaptığı samimi sohbet ve dua talebi Uygurlara bir moral kaynağı oldu. Bu hareket onların yalnız olmadığını ve Türkiye'nin onların sesi olmaya devam edeceğini hissettirdi. Fidan'ın ziyaret ettiği yerler ve kullandığı ifadeler yalnızca bir nezaket ziyareti olarak değerlendirilemez. Urumçi ve Kaşgar'ı Türk ve İslam dünyasının kadim şehirleri olarak tanımlaması, Doğu Türkistan'ın Türk kimliği ve İslam medeniyetindeki yerine işaret eden bir mesajdı. Nenhan Camii ve Kaşgarlı Mahmud'un türbesine yapılan ziyaretlerse bölgenin bağımsız kimliğine bir vurgu olarak algılandı. Çok eski tarihlere gitmeye gerek yok. Ancak Doğu Türkistan'ın kimliği ve mücadelesine değinirken Çin'in Türkistan coğrafyası üzerinde toplam hakimiyet kurabildiği sürenin 3 asırdan fazla olmadığını söylemek yerinde olacak. Bu gerçek Doğu Türkistan'ın asıl sahibinin Türkler olduğunu ve Çin'in iddialarının tarihsel bir dayanağının olmadığını açıkça ortaya koyuyor. 1759 yılında Ging Hanedanı Doğu Türkistan'daki Yarkent devletini işgal ederek bölgeyi topraklarına kattı. Mançu yönetimi altında 1759-1862 yılları arasında askeri bir koloni olarak yönetilen Doğu Türkistan bu süreçte 42 kez bağımsızlık için isyan etti. 1864'te Uygurlar 7 şehir devletini kurarak kısa süreliğine bağımsızlık kazandı. Ancak 1876'da Çin birlikleri yeniden işgal etti. 8 yıllık savaşın ardından 1884'te Ging İmparatorluğu bölgeyi Sincan adıyla ilhak etti. 1911'de Ging İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Doğu Türkistan Çinli savaş ağlarının kontrolüne geçti ve merkezi hükümetin bölgedeki etkisi azaldı. Uygurlar 2 kez 1933 ve 1944'te bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurdular. Ancak Sovyet müdahalesiyle bu bağımsızlık sona erdi. 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Türkistan'a girerek Cumhuriyeti devirdi ve bölgeyi Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak ilan etti. Çarlık Rusyası tarafından 1865'te işgal edilen Türkistan'ın batı bölgesi Rus Türkistan olarak adlandırıldı. Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla bu bölge Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan olarak 5 cumhuriyete bölündü ve 1991'de Sovyetler dağıldığında bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandı. Türkistan'ın doğusu ise günümüzde Doğu Türkistan olarak bilinen Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi olan bölgedir. Peki Sovyetler Birliği bu sürece nasıl müdahil oldu? Gelin bu müdahalenin perde arkasına bakalım.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesinden bir ay önce Avrasya'nın merkezinde Doğu Türkistan'da büyük bir devlet vardı. Bugün Çin'in Sincan eyaletinin yalnızca kuzeybatı kısmı Doğu Türkistan olarak kabul ediliyor. Pekin uzun bir süre bu eyaleti yalnızca SSCB toprakları üzerinden yönetebildi. 1940'larda Çin'in Sincan dediği topraklar yalnızca ismen Çin hükümetine bağlıydı. Ancak kendine ait bir para birimi vardı ve dikkat çeken şey paranın SSCB Devlet Bankası tarafından sağlanmasıydı. O dönemin Çinli figürlerinin çoğunun fotoğrafları da Kızıl Ordu üniforması içinde. Örneğin Sheng Shikai bu formayla 1933'te Türkistan'ı yönetti. O iktidarı beyaz muhafızların yardımıyla ele geçirdi. Kendisine sadık beyaz muhafızların yardımıyla askeri darbe gerçekleştirdi. Darbeyi gerçekleştirirken Sovyetler Birliği'nin desteğine güvenmişti. Sheng Shikai'nin darbesinden sonra Doğu Türkistan'da Sovyet yanlısı bir yönetim kuruldu. Sheng, Sovyetler Birliği'ne bağlı kalmak adına Uygurlar üzerinde sert baskı politikaları uyguladı ve yerel halkın bağımsızlık taleplerini bastırdı. Bölge üzerindeki kontrolü sağlamlaştıran Sheng, Sovyet yanlısı politikalarını devam ettirerek Doğu Türkistan'ın Çin yönetimine bağlı kalmasını sağladı. Bu süreç Uygurların bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve sonrasında yaşanan olaylar Doğu Türkistan'daki direniş hareketlerinin kökenini oluşturuyor. Soru şu: Sovyetler Birliği neden Doğu Türkistan'da kontrol sağlamaya çalıştı? Sovyetler Birliği'nin Doğu Türkistan'da kontrol sağlamaya yönelik politikalarının ardında ekonomik, stratejik, kültürel faktörler bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin Doğu Türkistan'da güçlenmek istemesinin ardında Japonya'yı bu bölgeden uzak tutma çabası önemli bir yer tutuyordu. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Japonya'nın Asya'daki genişleme politikaları ve Çin üzerindeki etkisini artırma girişimleri Sovyetler için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. 1931'de Japonya Mançurya'yı işgal ederek bölgede kukla bir devlet Manchukuo kurdu. Bu durum Sovyetler Birliği'nin uzak doğudaki sınır güvenliğini tehdit eden bir gelişmeydi. Sovyetler Birliği, Japonya'nın Çin'in kuzeybatısına yani Doğu Türkistan'a ve çevresine nüfuz etmesini engellemek amacıyla bölgedeki siyasi güçlerle yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. Japonya bu bölgede nüfus kazanırsa Sovyetler Birliği'nin Orta Asya sınırlarına yakın bir askeri varlık konuşlandırabilir ve bölgedeki Sovyet hakimiyetini tehdit edebilirdi. Doğu Türkistan'ın konumu Hindistan ve Afganistan'a yakın olması nedeniyle Orta ve Güney Asya'ya erişim sağlayan bir stratejik köprü niteliği taşıyordu. Ayrıca kalay, kömür, petrol ve çeşitli nadir madenler gibi stratejik ham maddeler açısından zengin bir bölgeydi. Tarım ürünleri, özellikle pamuk, bölgenin ekonomik önemini artırıyordu. Sovyetler Birliği Doğu Türkistan'dan ham maddeler ithal ediyor ve bölgenin ekonomik potansiyelini kendi sanayi üretiminde kullanıyordu. Bu yüzden de SSCB Çin'e silah, askeri teçhizat, mühimmat göndererek askeri ve sivil uzmanlarını oraya yerleştirdi. 1950'li yıllardan itibaren Çin yönetimi Doğu Türkistan'ın demografik yapısını değiştirmek ve bölgedeki Türk nüfusunu etkisiz hale getirmek için sistematik bir politika izlemeye başladı. Bu süreçte bölgeye düzenli olarak Han Çinlisi göçmenleri yerleştirildi. Bu planlı nüfus politikasıyla tarih boyunca Türklere ait olan bu toprakların Uygur kimliğinden uzaklaştırılması ve tamamen Çin egemenliğine bağlanması hedefleniyordu. 1944 yılında Doğu Türkistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon Uygur Türk'ü, 200 bin Han Çinlisi ve 700 bin diğer etnik gruplardan oluşuyordu. Ancak 1949'daki Çin işgalinin ardından Çin yönetimi bölgeye büyük ölçekli Han Çinlisi göçleri başlattı. Sonuç olarak Han nüfusu hızla arttı ve 2020'lere gelindiğinde Çinli nüfusun Uygur nüfusuyla eşitlendiği, hatta bazı bölgelerde geçtiği tahmin ediliyor. Çin hükümeti Uygur nüfusunu kontrol altında tutabilmek için sadece göç politikalarıyla yetinmedi. Aynı zamanda zorunlu kürtaj, kısırlaştırma ve doğum sınırlamaları gibi insanlık dışı uygulamalara başvurdu. Kırsal bölgelerde 2, şehirlerde ise 1 çocuk politikası dayatıldı. 8 aylık hamile kadınların bile zorla kürtaja tabi tutulduğu vakalar rapor edildi. Uygurları yok etmenin bir diğer usulü ise nükleer deneme. Çin'in en büyük nükleer test alanlarından biri olan Doğu Türkistan'da gerçekleştirilen yüzlerce nükleer deneme bölgedeki halk için ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Radyasyonun etkisiyle çok sayıda insan kanser gibi hastalıklara yakalanmış, doğan çocuklarda ise ciddi sakatlıklar meydana gelmişti. Nükleer denemeler bölgeyi yalnızca demografik değil, çevresel ve sağlık açısından da felakete sürükledi. Han Çinlilerinin nüfusunun hızla artışı, Uygurların tarihsel ve kültürel bağlarının silinmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak bu toprakların asıl sahipleri olan Uygur Türkleri hem nüfus hem de kültürel varlık açısından yok edilmeye çalışılıyorlar. Çin yönetimi Uygur Türklerini hedef alan sistematik asimilasyon politikalarıyla bölgenin kültürel dokusunu yok etme amacını açıkça gözler önüne seriyor.
Toplama kamplarında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, günlük yaşamlarında selam vermek ya da bayrak taşımak gibi basit gerekçelerle keyfi olarak tutuklanırken Çin Komünist Partisi'nin baskıcı rejimi bu insanları fiziksel ve psikolojik işkenceye tabi tutuyor. Sözde eğitim merkezleri olarak lanse edilen kamplar gerçekten modern çağın köle pazarları haline gelmiş durumda. Mesleki eğitim adı altında zorla çalıştırılan Uygur Türkleri adeta insanlık dışı koşullara mahkum ediliyor. Bir milletin aydınları, sanatçıları ve dini liderleri kimliklerini yok etme amacı güden bu vahşetin ilk hedefleri olurken, ibadet yerleri yıkılıyor ve Han Çinlilerine daha iyi yaşam standartları sunulurken, Uygurlar kökenlerinden koparılmaya, Türk değil, Sincanlı olduklarına inandırılmaya çalışılıyor. Teknolojinin soğuk yüzü de bu baskı mekanizmasının bir parçası olmuş durumda. Yapay zeka ve yüz tanıma teknolojileri Uygurlar üzerinde duygu analizi yapmak için birer kontrol aracı olarak kullanılıyor. İnsanların en mahrem düşünceleri dahi denetim altında tutuluyor. Kamplarda Allah'ı inkar belgesi imzalatılarak, Komünist Parti'ye sadakat yemin ettirilerek inançları zorla yok edilmeye çalışılıyor. Pekin yönetimi ekonomik çıkarları uğruna dünyanın sessizliğinden cesaret alarak bu zulmü perde arkasında sürdürmeye devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel eserindeki mankurt kavramı burada yeniden canlanıyor. Hafızaları silinmiş, geçmişinden koparılmış ve kölelikten başka bir yaşam tanımayan bir toplum yaratılmak isteniyor. Gerçekler çarpıtılıyor, tarih yeniden yazılıyor ve bir halkın kimliği adım adım yok ediliyor. Gözetim, tarih boyunca otorite sahiplerinin toplumu kontrol altında tutarak iktidarlarını sürdürmelerinin temel araçlarından biri olmuş. Panoptikon adı verilen bu anlayış, bireylerin sürekli gözetlendikleri hissini taşıdığı bir kontrol mekanizmasını ifade ediyor. Çin hükümeti Uygur Türklerini izlemek ve kontrol etmek için çeşitli teknolojik araçlar geliştirdi. Skynet adını taşıyan gözetim sistemi yüksek doğruluk oranına sahip yüz tanıma teknolojileriyle bireylerin kimliklerini anında tespit edebiliyor. Kameraların sayısı özellikle şehirlerde artırılırken kırsal bölgelerde de keskin gözler sistemi devreye sokuldu. Bu sistem kırsal alanların gözetim altına alınmasını sağlarken fark edilmesi güç olan casus kuşlar adı verilen insansız hava araçlarıyla izleme işlemi genişletilmiştir. Ayrıca tüm araçların Beidou adlı bir GPS sistemini kullanması zorunlu kılınarak bireylerin hareketleri detaylı şekilde takip ediliyor. Çin hükümeti Uygurların biyolojik ve kişisel bilgilerini de kontrol altına almak için sistematik bir politika izlemekte. DNA, yüz, ses ve yürüyüş verileri gibi biyometrik bilgiler baskı yoluyla toplanıyor ve merkezi bir sistemde depolanıyor. Bu veriler Çin hükümetine tehdit oluşturduğu düşünülen bireyleri belirlemek ve hareketlerini sınırlamak için kullanılmakta. Entegre Ortak Operasyon Platformu adı verilen bu sistem bireylerin kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş geniş bir veri tabanı oluşturuyor. Çin'in gözetim politikaları yalnızca kamusal alanları değil, özel yaşamı da hedef almakta. İnsanları ziyaret et, fayda sağla ve kalpleri bir araya getir projesi kapsamında Çin yetkilileri Uygurların evlerine giderek aile yaşamlarını denetliyor. Bu ziyaretlerin amacı ev halkına ait her türlü bilgiyi toplamak ve raporlamaktır. Hükümet bu projeyi sosyal uyum ve halkın sorunlarını çözme girişimi olarak tanıtsa da asıl amaç gözetim. Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıcı politikalarının kökeni tarih boyunca Çinli kimliğinin yüceltilmesi ve ötekilerin dışlanması anlayışına dayanıyor. Çin tarihinde sıkça görülen barbar Çinli ayrımı bugün Uygurlar üzerinde uygulanan dijital ve fiziki baskının temelini oluşturuyor. Bir sabah vaktinde ağrırken tan, azad olsun Doğu Türkistan diyerek şairin dizeleriyle videoyu tamamlamak isterim. Bir ülkedir uzakta, yaralıdır tuzakta, uzağında kalsak da gönlümüzde orası var. Teknolojinin soğuk yüzü de bu baskı mekanizmasının bir parçası olmuş durumda. Yapay zeka ve yüz tanıma teknolojileri Uygurlar üzerinde duygu analizi yapmak için birer kontrol aracı olarak kullanılıyor. İnsanların en mahrem düşünceleri dahi denetim altında tutuluyor.